Tülay'dan Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu güzel modelin anlatımını yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi gayet güzel, kabarık duran bir model. Yapımı da oldukça kolay. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Bebe yünü kullandım. Modeli çıkartırken şöyle şişlerim 3 numara. Bu modelde ilmek sayısına gelince her model 8 ilmekten oluşuyor. Şöyle göstereyim. 8, 8, 8 diye ayarlayacağız. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. Yani kenar ilmeği olarak. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Evet, lastiğimi hazırladım şöyle. Bir ters bir düz lastik yaptım. Modelimiz dediğim gibi 8 ve 8'in katlarından. Ben burada 2 model üzerinden anlatacağım. 2 de kenar ilmeği ekledim. Toplamda 18 ilmeğim var şişimde. 18 ilmekle modelimi kuracağım. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Şöyle. Kenar ilmeğimi ben düz örüyorum. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Şöyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters örerek devam edelim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz örerek devam ediyorum. Üç sırayı tamamlamış oldum böyle. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Burada yapacağım işlem ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma yaparak devam ediyoruz. Bir artırma yaptım, bir ters ilmek ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Kenar ilmeğimi de düz örerek dördüncü sıramı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzüne geçtim. Şimdi burada artırma yaptığım ilmekleri bırakacağım. Ördüğüm ilmeği alıyorum. Bakın ördüğüm ilmeği aldım, artırmayı bıraktım. İlmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. Bu şekilde 4 ilmeğimi alıyorum sağ şişime. 4 ilmeğimi aldım. Daha sonra arka taraftan bir ve ikinci ilmeğimi aldım sol şişime. Ön taraftan da diğer 2 ilmeğimi aldım. Tekrar şişimin önüne taktım ve bunları düz ördüm. Tek tek 4 düz ilmek ördüm. 4 ilmeği tekrar alıyorum. Aradaki artırmaları bırakıyorum. 1 ve 2'yi ön taraftan aldım. Diğer ikisini de yani 3 ve 4'ü de arka taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım. Çapraz hale getirdim yani. Bir öncekinin tam tersini yaptık.
bunları düz örelim. Bakın tam tersini yapmış olduk. Buradaki 8 ilmeği de burada yaptığım gibi aynısını yapacağım. Önce 4 ilmeği alalım. Şöyle. Daha sonra arka taraftan 1 ve 2'ye sol şişime, diğer ikisini bıraktım. Ön taraftan aldım. Tekrar geldim. Sol şişime taktım. Bunları tek tek düz ördüm. Dört ilmeği alalım. Artırmaları bırakalım. Ön taraftan 2 ilmeğimi aldım. Sol şişime, arka taraftan diğer ikisini aldım, getirdim. Tekrar sol şişimin önüne taktım. Ve bu 4 ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve 5. sıramızı tamamlamış olduk. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek tamamlayalım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Altta yaptığımız gibi 3 sırayı bu şekilde yapacağız. Ön yüzünde düz, arka yüzünde ters öreceğiz. 7. sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz örerek tamamlıyorum. Sekizinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar ters örerek devam ediyorum. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Şöyle. Burada biraz hızlı yapıyorum çünkü farklı bir işlem yapmıyorum. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz örüyorum. Evet. 10. sıra arka yüzüne geçtim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum ama aralarda birer artırma. Bir ters ilmek, bir artırma, bir ters ilmek, bir artırma yaparak devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Şöyle. 11. sıra ön yüzündeyim. İlmeklerimizin hep arasında artırma yaptık bir önceki sırada. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeği alıyorum. Aralardaki artırmaları bırakalım şöyle. İlmeğimi aldım, artırmayı bıraktım. Bir alttaki işlemin tam tersini yapacağım. İlk 2 ilmeği ön taraftan sol şişime aldım. Diğerini bıraktım ve arka taraftan aldım. Şişimin önüne taktım tekrar. Bakın tam ters işlemini yaptık. Buradaki bu 2 ilmeğimiz sağa çevrilmişti. Burada sola çevrildi. Ve bunları düz örüyorum. 4 ilmek düz ördüm. Bir alttakinin yine tam tersini yapacağız. 4 ilmeği alalım. Artırmaları bırakalım. Şöyle. Arka taraftan 2 ilmeğimi aldım. Sol şişime, diğerlerini bıraktım. Ön taraftan aldım. Tekrar getirdim. Sol şişime taktım. Ve bunları düz ördüm. Evet, bakın şöyle model çıktı. Buradaki 8 ilmeğe de aynı işlemi yapıyorum. Alttakinin tam tersini. Ön taraftan ikisini, arka taraftan diğer ikisini tekrar sol şişime taktım. Ve bunları düz örelim. Dört ilmek
düz ördüm. Diğer 4 ilmeğim kaldı. Bunları da alarak alttakinin tam tersini yapacağım. Arka taraftan aldım. 2 ilmeğimi sol şişime, diğer ikisini de bıraktım. Ön taraftan aldım. Tekrar sol şişime taktım. Ve bunları tek tek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 11. sırayı tamamladık. 12. sıra arka yüzündeyim. Modelimiz hep bu 12 sıranın tekrarından oluşacak güzel ve kolay bir model. Yani dikkatli izlerseniz kolaylıkla yapabilirsiniz. 12. sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters örerek devam ediyorum. Evet. Modelimiz böyle arkadaşlar. Diğer parçamı tekrar göstereyim. Şöyle 2 model üzerinden model anlatımını yaptık. Şöyle. Model böyle devam ediyor. İstediğiniz örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Şöyle göstereyim, bakın şöyle kabartmalı, güzel görünen bir model. Arka yüzü de bu şekilde. Şöyle yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, etol şal yapımında hepsinde kullanabilirsiniz bu modeli. Sizler de nelerde kullanacaksınız? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.